Şimdi belki de Tayland'ın en ilginç noktalarından bir tanesindeyiz. Tabii ki kedisi de var ve beni hiç sallamıyor. Kayboldum. O sokağa gir, bu sokaktan çık. Panya Adası'nda yemek yediğimiz restoran böyle bir yer. Nefis bir yer. Çok güzel bir yer yapmışlar. Bayıldım. Çok büyük. Ama göze de hitap ediyor. Çok güzel bir mimari. Yine suların üzerinde. Bakın. Şimdi belki de Tayland'ın en ilginç noktalarından bir tanesindeyiz. Koh Phangan, Phangan Adası'nda. Denizin üzerine, kazıklar üzerine kurulu yüzen bir ada burası. Yüzen bir balıkçı köyü. Çok da ilginç bir tarihi var. Nefis sokakları var. 300 metre uzunluğunda küçücük bir köy olmasına karşın turistlerin de son dönemde çok tercih etmesiyle gayet gelişiyor. Kafeler açılıyor, konaklama yerlerine dönüşüyor bazı evler ve buralarda şu an için en azından ucuz fiyatlara da konaklama yapabiliyorsunuz. Çünkü çok enteresan bir deneyim bence burada kalmak. Yine bizim turumuz esnasında buraya gelebiliyoruz ve yemeği de burada yediğimiz için Koh Phangan'ı da gezme fırsatımız var. Hikayesi nedir peki? Tamamen farklı bir hikayeye sahip. Burası 18. yüzyılın sonlarına doğru Malay balıkçılar tarafından, Malezya'dan gelen balıkçılar tarafından buranın kara bölümüne yerleşim oluyor. Malay balıkçılar ülkenin bu bölümüne yerleştiklerinde yabancıların mülk satın almasıyla ilgili bir yasak var Tayland yasalarında. Ve bundan dolayı bu yasayı delmek için bazı fikirler geliyor bu balıkçıların aklına ve kazıklar üzerine, yani toprak üzerinde, Tayland toprakları üzerinde bir yabancı mülk sahibi olamaz yasasını aşmak için denizin üzerine kazıklar çakıyorlar ve bu kazıkların üzerine bu köyü kuruyorlar. Köy zamanla gelişiyor. Hem Malezyalıların hem Taylandlıların birlikte yaşadıkları farklı bir yer haline dönüyor. Tabii ki deniz ürünlerinin bol olduğu bir yer. Çünkü denize ulaşımları çok kolay oluyor ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren sadece balıkçılıkla geçiniyorlar. Şimdi turizme tabii ki kapıyı açmış durumdalar. Zaten gelişen ekonomiyle birlikte çevrenin, evlerinin, çehresinin de değiştiğini direkt olarak görüyoruz. Çok enteresan bir yer. Zamanla burası tahtalar üzerindeyken beton kazıklar üzerine, çelik kazıklar üzerine çakılarak gelişmiş ve böyle şirin, nefis bir yer ortaya çıkmış. Şimdi hep birlikte biraz daha gezelim. Bunu da yapmasaydım. Böyle yavaşça gelişen, turizme açılan, sokaklarında alışveriş yerleri oluşturulmaya başlayan nefis bir yer olmuş. Böyle bir çarşısı var. Tayland'a geldiğinizde burada da kalabiliyorsunuz. Ben sordum. Gecelik 300-350 bahta, yani yarısına bölerseniz 150-175 liraya konaklama yapabileceğiniz pansiyonlar mevcut. Çok tatlı bir yer gördüğünüz gibi. Hello. Burası da pazarı, çarşısı. Koh Phangan, yani Phangan Adası böyle tatlı, böyle güzel bir yer. James Bond Adası turu satın aldığınızda programına mutlaka bakın. Daha çok zaten yemeklerini burada yiyorlar. Ama siz yine de gözden geçirin, ne olur ne olmaz. İyi bir acenteyle zaten çıkarsanız, iyi bir tur firmasıyla tura çıkıyorsanız zaten programlar belli ve aşılmıyor. Herhangi başka bir sürprizle karşılaşılmıyor. Bundan dolayı da bir turizmci olarak söylüyorum. İçerisindeki hizmetten ve programından çok memnun kaldım. Ve ben farklı şeylerine de bakıyorum. Dediğim gibi işim bu. Çok iyi bir firma ismi vereceğim.
Ben bu turu Thai Adventure Club'la yapıyorum. Bütün bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Hatta sizin için şöyle bir güzellik de yapabilirim. Bir de orada Türkçe iletişime geçebileceğiniz Türkiye'den bir arkadaş sorumlu olarak bulunuyor. Ve kendisi de çok yardımcı olacaktır. Hatta bizim aracılığımızla geldiğinizi söylerseniz, selamımızı da iletirseniz belki bizimle birlikte burada birlikte dünyaları keşfetme fırsatımız, birlikte dünyaları gezme fırsatımız bir çeşitte avantaja dönüşür. Karşılıklı olarak da güzel anılar bırakmış oluruz. Bir balıkçı köyü olur da bunun yüzen kazıklar üstünde olması pek gerekmiyor. Kedisi olmaz mı? Tabii ki kedisi de var. Ve beni hiç sallamıyor muhtemelen. Bu hem Tayland hem Malay kedileri çok umursamıyorlar. Bizim kediler gibi değiller. Karınları tok, altları kuru. Yapacak bir şey yok. Balıkları gömüyorlar. Okyanustalar. Nefis bir yer burası. Bütün esnaf hem evlerini dükkan haline çevirmiş hem de aynı yerde konaklama yapıyorlar. Hemen dükkanın arkasında veya üstünde. Bu Tayland'da çok fazla yapılan bir şey. Tayland'da çok fazla şekilde bu işlem yapılıyor. Yani dükkanların birçoğunun üzerinde insanlar oturuyor ve orayı dükkan olarak kullanıyorlar, üstlerini de ev olarak kullanıyorlar. Küçücük bir yer deyip geçmeyin. Labirent gibi. Vallahi girdiğim yerden kayboldum. O sokağa gir, bu sokaktan çık. Değişik bir yer. Burada da teyzem zamanında herhalde önü iskeleymiş, denizmiş. Şimdi burada serin bir yerde, en azından bu da gölgede kalmış. Manzarası kapanmış belki ama gölgede nefis zaman geçiriyor. İmrendim demin oturduğu yere, yayılmışlar ailece. Bakın hep böyle kazıklar üzerinde bu evler. Bütün yapılar aynı şekilde. İnsanoğlunda çözümler bitmiyor. Eğer Tayland'da kalsaydım ya da bir gün Tayland'da kalırsam herhalde öğrenemeyeceğim dillerden bir tanesi çok zor. Bir tane kelime çok farklı vurgularla çok farklı anlamlara geliyor. Sürekli hiçbir şey söylemiyorlarmış gibi geliyor bana. Gerçekten büyük iş yapıyorlar. Her şeylerini, her dertlerini de anlatabiliyorlar. Muhtemelen ben bunu asla öğrenemem. Koh Phangan Adası'nın çok büyük bir avantajı var. İstediği kadar büyüyebiliyor. Çünkü suların üzerinde inşa edilmeye devam ediyor. İşte daha önceki bölümlerin dışında burası da sonrasında eklenen büyük köyün ön tarafına bir liman ve harika bir restoran tesis haline getirilen koca yapı. Ama geleneklerden vazgeçilmiyor. Yine direklerin üzerinde inşa ediliyor.